In the operation you are about to watch, we are treating an 83-year-old female patient who underwent transcatheter aortic valve implantation, or TAVI, 6 months ago at another institution. She subsequently developed prostatic valve endocarditis involving the transcatheter valve and was referred to our center for surgical treatment. Given her advanced age, active infection, and previous TAVI procedure, this is a technically demanding and high-risk operation. Our objective is to remove the infected TAVI prosthesis, excise all infected tissue, and implant a new bioprosthetic aortic valve. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Bisturiyi alayım. Evet, başlıyoruz. Evet. Spanç al Hüseyin karşıma. Evet, motoru alabiliriz. Ayıralım hastayı. Bağlayalım. Heparin yapalım hastaya. Spanç alalım. Tamam canım, sağ ol. Evet. Şuradan başlayalım. Buralar iyi. Hatları alalım. Tamam. Vomax. Yeşilleri alalım. Kesebilir miyiz sapları?
Evet. Perikard askı dikişleri. Before performing the aortotomy, I palpate the upper edge of the TAVI frame and its stabilization arches. Their location helps determine where the aortotomy should be made and provides adequate exposure for safe valve explantation. Plan fırını. Bir de şey yapmış. Orada da sınırlıyor zaten. Yukarısında bir şey yok. Oldu. Dokusu fena değil, evet abi. Evet. Kanülasyon için dikişlerimizi alalım. Aort temiz. Evet, güzel. Sinir alayım. Sinir alayım. Evet. Antegrat dikişini alayım. Sinir alayım.
Makas alayım. Kanülü alalım. Aortu bayağı ince. Evet. Simülasyon yapılabilir. Hı hı. İnelim. Anca etki ediyor. Tamam. Sen de. Sıkı bir şey çıkarmışsın şimdi. Masada kullanıyor. Diğer bağlama. Bekledim. Yükselmeyi göremedim. Hiç öyle şimdi nasıl şey yapıldı. Dört. Almayacaksın sana. Yine de boşaltalım içini. Havayı atalım. Bir daha gel alta. İhtiyacımız olacak. Tamam. Hatta alayım. Veririz bakalım. Gelelim. Hatta direkt verelim. Bunu çekiyorlar o zaman. Dursun. Hangisi o? Temiz. Yok şimdi bak. Pompaya gir. Yeşil alayım. Geçelim. Bir cevabını görelim. Klemp alayım. Sıkı bir şey çıkarmışsın şimdi. Masada kullanıyor. Arkası sizde. Tamam. İnebilirsin belki. Unutmuşum aslında. %'ye düştük ya. Altına koydum. 'Nasıl tansiyonumuz şu an? 80'e 35 Tamam, gibi. güzel. Daha iyi. Ameliyatına başladığımızda tansiyon iyiydi. Keselim. Hı hı. Tamam. Açabiliriz. Şimdi AST 400'ü geçti. Pompaya girelim. Diğer tarafa Bypass başlasın. Girelim, pompaya girelim. Vent dikişini koyacağız. Koyalım. Retrograd dikişini alalım. Şöyle tutar mısınız? Tamam. Evet. Şimdi retrogradı şöyle koyuyoruz. Yani koyacağımız zaman şu venöz kanül burada. Retrogradı venöz kanülün üzerinden aşırtarak koyacağız. Dikişi de çok aşağı koyarsak, o zaman buraya aşağı koyarsak, yani kanülün üzerinden geçirmemiz zor olur. En kabarık yerden genelde koyuyorum ama sağ koroner bakın şurada, hemen şurada. Şurası. Ona da zarar vermememiz lazım. Kabarık yerden. Dikiş mutlaka geniş olsun. Yani kanülden çok geniş koymak lazım. Sonrasında çünkü kanama olabilir. Kardiyopleji aldık mı? Tamam. Retrograd'ı koyduğumuz anda fibrilli olabilir. Onun için kardiyoplejiyi sorduk. Evet, aort kökü koyalım. Bunda da mesela küçük bir ayrıntı. Bak bunu koyarken vent tarafını ben de bırakacağım. Küçük bir ayrıntı ama bunlara da dikkat ediyorum ben. Buyurun. Farklı
İpek bağlama. Çok güzel. Retrograd koyuyoruz. Hastayı dolduralım. For retrograde cardioplegia cannulation, I first ask my assistant to retract the venous cannula toward the patient's left shoulder. A small opening is made in the right atrium between the purse string sutures. Alayım. Şimdi yönlendireceğimiz yer... The retrograde cardioplegia cannula is advanced into the right atrium, passing anterior to the venous cannula. Şimdi bak şu an arkasında, venöz kolinin arkasında. Şimdi çektim, önüne aldım şu an. Gördünüz mü bak, şu an önünde hissettim, bıraktık. Bunu aldık. I then place my fingers to the left of the inferior vena cava and palpate the tip of the cannula. Hisset orada, vena cava superior'un sol tarafında. Hissettin mi? Under digital guidance, the cannula is directed posteriorly towards the atrioventricular groove and advanced into the coronary sinus. Hisset, şimdi arkaya sok, atrioventriküler olukta böyle hisset onu. Evet. Tamam, değil mi? Once the cannula is in the correct position, it's secured and connected to the retrograde cardioplegia delivery. Enjektörü de aşırı olmamak koşuluyla şöyle balonun sertliğine bakıyoruz. Bu sertlik neyse ucundaki balonun sertliği de aynı şekilde oluyor. Bağlamaları alalım. Bir tane daha. Eğer çok ilerletirsek retrogradı, sağ tarafın beslenmesi, zaten normalde retrograd sağı iyi beslemez. Sağ koroneri daha da azalır. Evet, keselim bunları. Şu pulmoner arterimizi ayıralım. Ondan sonra da şimdi bunu artık yerine yerleştirebiliriz. Venözü. Burada. Şuraya sen koyuver. Makas alayım, sonra to safely perform the aortotomy, we first develop the tissue plane between the ascending aorta and the pulmonary artery. This maneuver allows safer dissection and provides better exposure of the aortic root. Şuraya hafifçe çeker misiniz? Tamam. Kardiyopleji hazır herhalde. Tamam, cross clamp'ı alalım. Aort kökü çekiyor. Güzel. Evet. Soğuk suyumuzu aldık mı? Tamam. Retrogradla durduracağız kalbi. Düşük. Evet, cross koyuyoruz. Evet. Aort kökü çekmeye devam etsin. Kardiyopleji gelsin. Aort kökü durdu. Onu her zaman bazen şeyden kıyafetle kalabiliyor. Aortun içini açtığımız zaman kullanacağımız aletleri dışarı vereceğiz daha sonra. Şuraya bir batın koyalım. Bunu kirli kabul edelim. İleri AY'si var. Tamam, retrograddan gitsin. Aort kökü çeksin. Venti koyalım biz. History. Keliklem. A vent cannula is introduced through the right superior pulmonary vein and advanced into the left atrium. This vent helps maintain a bloodless operative field and facilitates the airing of the heart before separation from cardiopulmonary bypass. Açalım. Tamam, bakın burada stratlar belli oldu. Evet. Bistüri alayım. 15 bistüri. Evet, aorta açıyoruz. Üstünü kurulayalım Ahmet şöyle. Yani gene bu hizayı açmamızda fayda var. Evet, öyle demiştik zaten.
Makas alayım. Korkmadan böyle. Bir penset de alayım. Penset. Tel yok orada. Gömülmüş o biraz şöyle. Evet, evet, evet. Onu dışarı çıkarırız. Yok şöyle. Tamam. Hiç çekmeyelim şimdi. Alalım. Adil olun. Evet. Sol atrial vent güzel çeksin. Evet şimdi evet o dediğim bakın şeyler burada görüyor musunuz? Hornlar üçer tane burada. Şunu buradan görmemiz gerekiyor. Yalnız şu bayağı kötü girmiş. Evet o kötü. Evet bu kötü olmuş. Bisturi alayım. 15. Sanki doku da orada. 15. Bunu üstünü şey yapacağız. Şöyle bir Şöyle ben sana açayım. Bir dakika. Heh. Kremi. Following aortotomy, we observe that the stabilization arch on the non-coronary sinus side is densely adherent to the aortic wall. Because of this dense tissue, the prosthesis cannot be explanted without sacrificing a portion of the adjacent aortic tissue. This results in a localized injury to the aortic wall, which will subsequently be repaired with a Teflon reinforced patch during aortotomy closure. Sadece tutuyorum abi. Tamam. Makas alayım. Askı dikişleri alalım. 0,1'den. Sürükleyiciyi ben buradan arttırıyorum. Tamam mı? Bunu da aynı şekilde sabitleyelim. Aspiratör alayım. Dış aspiratörü. Several techniques for TAVI explantation have been described in the literature. Because this is a relatively uncommon procedure, a variety of methods have been developed to facilitate safe valve removal. Şimdi o bahsettiğim dikişleri almaya başlayayım ben. One of these is the snare technique. In this method, sutures are passed through the upper crowns of the transcatheter valve frame and gathered into a metal tube using a snare. Biri bu. By progressively tightening the snare, the frame diameter is reduced, facilitating collapse of the prosthesis and making explantation easier. Hemen bu kültüre gidecekler. In this case, we initially attempted this snare technique. Bunu da diğer ucunu alayım iğnenin. We passed 3 sutures through each set of upper crowns for a total of 9 sutures around the valve frame. Çıkmasana. Evet, çok kötü. Yani bu hastalara bu işi yaparken, TAVI yaparken kapak ameliyatı olduğunu düşünmeleri lazım. Sterilizasyona son derece dikkat edilmesi lazım. Kardiyopleji alayım. Penset alayım. Aç, gelsin. Gelsin mi? Tamam, şimdi gelsin. Kardiyopleji geliyor. Retrograd gelsin mi? Gelsin. Ters hazırlıyorum. Basışını arttırdım. Aşağı. Tamam. Makas falan. Son 2 dikiş. Şöyle tutar mısın? Bisturi alayım. 15. Çok önemli.
Bana doğru biraz getirir misin pensetin ucunu? İyice. Gelmedi. Heh, şöyle orada. Bunlar açılmamış zaten. Evet. Muhtemelen bir tane daha bunun gibi böyle açılmamış olacak. Bu açılmamış. Bir tanesi ben şurada gördüm. Bir kişi alayım. Girdi galiba. Evet. Bu 5. Evet. Dolaba koyalım. Aynen. İnsanlarına Şurada. basic sorusunu kalktı. Keselim bunu da. Hadi Son bir tane daha alayım. Plan. Dokuyu izleyeceğim diye kesiyorum. Dediğim gibi abi bu açılmamış. Açılmamış oralar, evet. Bir enflamasyon da sanki oradan da geçirmiş yani. Tamam, sırtın içinden alalım bunu da. Evet, bunu da keselim. Uca yakın tutalım. Şuraya bir klemp. Evet, bütün ipleri... After all 9 sutures have been passed through the upper crowns, they are gathered together and loaded into the metal tube of the snare device. Önemli olan bunların gelmesi gerçekten. Tamam. Tekrar We started applying a gentle traction Yavaş yavaş to başlıyoruz. compress the valve frame. soğuk gelsin. Evet, buna soğuk buzlu su dökelim. At the same time, we irrigate the prosthesis with ice cold saline. However, in this case, the technique proves unsuccessful as all the sutures fracture under tension. Evet, iş zora bindi. We believe that the sharp metallic edges of the upper crowns cut through the valve sutures used for the maneuver. A thicker and more resistant suture material might improve the success of this technique. Following failure of the snare technique, we proceed with conventional explantation. Using blunt dissection, a scalpel, scissors, and clamps, we begin carefully separating the prosthesis from the surrounding aortic wall and annular tissue. Bisturi alayım. Tamam ister misin? Evet, şunu sana verdim. Bir tane daha klemp istiyorum. Bir kilo daha alayım. Makas istiyorum. Yukarıya kaldırıyorum. Evet, ben de öyle. Tamam, bu tarafa ayrıştı. Şimdi yukarı gelelim. Burada zaten sorun yok da diğerleri problemli. Özellikle burası. Şunu Sağ yerleştireyim bizi. mi? Olur olur. Şuraya mı koyayım? Evet, sen onu oraya koy. Güzel. Şurayı bana gösterebilirseniz. Bisturi alayım. Şimdi nasıl yapışık? Buradan ayırdığınız yer. Evet, şuradan. The most challenging portion of the dissection was located at the level of the right coronary cusp. In this region, the prosthesis was densely adherent to the annulus, making separation particularly difficult. Şimdiye kadar çok yapışık olduğu için. Tamam, o da tamam. Tamam. Penset ver bana bir dakika. Makas alayım. Bayılırım derim de burası da çok kötü. Tamam, şu tarafa doğru aşağı doğru alırsak. Şöyle hafifçe.
Dur, şurada esas şey. Alın. Çok kalın. Ona yapışan yerde var. Şunu bu tarafa almam lazım. Şey Altı oldu. çok kötü. Tutan nokta orası çünkü. Altta. Hah, geldi abi. Makas alayım. Orası yapışmış oldu. Olmuş. Ama topukta 18 bir tane veriyoruz. Tamamen baksanıza içi olduğu gibi enfekte. Şöyle bir çeksene Yasin bu kapağı. Şu halinde. Nanayla yakın çekiyorum. Nanay olmuş. Şimdi makas alalım. Kültürede Evet, mikrobiyoloji. Buraya artık Makas alalım. Şu kapağı sökelim. Şimdi zarar vermedi. Kapak dokusu olduğu gibi duruyor burada. In TAVI procedures, the patient's native calcified aortic valve is not removed. Instead, the transcatheter valve is deployed within the diseased native valve. As a result, the native valve leaflets remain compressed between the TAVI prosthesis and the aortic valve. Before implantation of a new surgical bioprosthesis, all residual native valve tissue and calcified deposits must be meticulously removed. As with all valve replacement procedures, and particularly with bioprosthetic valve implantation, complete annular debridement is essential to ensure proper seating and optimal function of the new valve. parça diye düşündüm de yok yapışmış o yüzden. Makas alayım şimdi. Bunu gelse çok kötü. Biyolojik kapak koyarken hiçbir kalsifik doku kalmaması lazım. Pırıl pırıl olması lazım. İnsan vesile kadar gidiyor. Evet, evet. Kardioplaji alalım. Makas alayım. Önce bir tane sağdan bir verelim. Yarım sağ vereceğiz. Geleyim mi biraz? Gel. Gel biraz havasını alsın. Kalbi korumazsak pompadan çıkamayız. Tamam, devam et. Ediyorum. Gel şimdi. Açtım. Tamam. Yarısını buradan ver. Yarısını buradan verelim, böyle gitsin. Tamam. 10 dakika sonra alalım bir tane daha. Son bir şurası kalmıştı. Evet. Evet. Elif, ondan sonra temize geçiyoruz ve köşe dikişlerini alacağız. Tamam. Ronjur alayım tekrar. İçinde. Şu sağa doğru bir gidelim. Buraları halletmiştik. Şurada non koronerde var mı? Köşesinde komisürde. Şurada komisüründe var. Buralar iletiye çok yakın, ileti sistemine yakın yerler.
Onu alacağız. Orası üstte kalmış doku. Makas alayım. Şimdi burasını tamir edeceğiz. Burayı tamir edeceğiz çıkarken. Onun için o dokuları almayalım. İçten şöyle bir 6-0'la orayı dikeriz. Tamam. Çünkü şurası o stratın yapıştığı yerde. Evet. Sadece şu parçayı alalım ucundan. Tamam. Evet, gördüğüm kadarıyla her şey güzel. Tamam, temizlere geçelim artık bundan sonra. Yıkama yapıyor musun? Yıkayalım. Evet evet. Şimdi iyice yıkayacağız. Bol bol yıkayacağız. Tamam. Onları ayır. Ver. Dışarı ver. Burada tabii mitral kapağa da bakmak lazım. Mitral kapağı hani endokardit oraya sirayet etmiş mi diye, atlamış mı diye öyle bir şey yok. Tamam. Şimdi sol atrial dursun. Bol bol sıvı alalım. İrige edeceğiz. Eldivenleri. After complete removal of the infected prosthesis and all infected tissue, every instrument that has come into contact with the infected field is removed from the operating area. We change our gloves and the procedure is continued using a new and clean set of instruments. İnşallah. Tamam. Yıkamayı alalım şimdi. Penset istiyorum, temiz penset. Sol atrial dursun sırayla bol bol. Ahmet sen yardım et Elif'e. Sen bol bol böyle irige edersin. Tamam. The left ventricular cavity and the aortic annulus and then thoroughly irrigated with saline and repeatedly suctioned. This step helps remove any residual tissue fragments and calcified debris that could potentially serve as a source of embolization. Koroner ağızlarını yıkayalım. Tamam. Şimdi bize Elif örtüleri ver, yeşilleri ver, kenar yeşillerimizi. Tamam. Yukarıya var mı? Tamam. Var yoksa var. Şimdi önce bir ölçeği şöyle hiç daha dikiş geçmeden denemek istiyorum. ...25'e alayım. 23'e alayım. Şurayı biraz bölelim. Sol atrial güzel çeksin. Bir bakayım. Koroner burada. Şu sağa göreyim. Belki. 21'i alayım. Bir tane şuradan çamaşır kıyasın ablacığım. Valve sizing is carefully assessed based on the patient's annular dimensions and body surface area. In this case, we selected a 21 mm bioprosthetic valve as the most appropriate choice. Implantation of a larger prosthesis could place excessive stress on the already fragile aortic tissue and may increase the risk of injury to the cardiac conduction system. For these reasons, we favored a valve size that would provide an adequate effective orifice area while minimizing the risk of structural complications. Herhalde büyük koydular ama Evet. Interestingly, the explanted 25 transcatheter valve appeared incompletely expanded. Whether this finding contributed to abnormal flow patterns, tissue overgrowth, or subsequent development of prosthetic valve endocarditis remains speculative, but it's an observation worth noting. Son dikiş. As in all bioprosthetic aortic valve replacements, the prosthesis is implanted in a supraannular position. For this reason, the pledgets are placed on the ventricular side of the annulus. This technique maximizes the effective orifice area while providing secure fixation of the prosthesis. Tamam. Kapak gelsin. Şimdi 3-4-4 oldu değil mi? evet 3-4-4. Köşeler var. Tamam. aç. Evet, şöyle yapalım. Teyze içinde small var. Evet, takalım, keselim. Biz şu an 21 koyuyoruz. Evet. 25 koyamadık.
Yok Ama koyamadık. onlar lifletler varken 25 milimetre koymuşlar. Ama Açılmamış. hiç açılmamış bir kapak. O yüzden zaten sıkıntı da oradan yaşamış. Endokarditin en büyük etkeni nedir? Bir jet akım. Bundan sonra kışa geliyor abi. Çocuğum var. Hı hı. Haberini almıyorum da bence Evet. onlar da fark etmişler sonra hiç bulaşmamışlar. Bence de. Hı hı. Şimdi böyle orantısız olanlarda mesela köşe dikişini böyle tam ortalamayacağım. Hafif bana doğru alacağım. 3,5 gibi yapmaya çalışacaksın. Hadi. Evet yani siyahın biri buraya biri buraya. O zaman eşit gibi dağıtacağım onları da. Şimdi bu köşe. Ahmet bunları kessen. Bunu tekrar köşe olacağı için. Bu köşe halledeceğim. Bunu da keseceğiz Ahmet. Keselim. Şimdi kapağı döndüreceğiz. Kes abi onu. Hı hı. Kesin öldüreceğim. Hı hı. Bana doğru atalım onu. Evet çok güzel. Bir retrograd verip hem koroner ostiumların içlerini yıkayalım. Debris mebris kaçmıştır. Hem bu aşamada bir de şey yapmış oluruz. Şöyle hafif çevirelim. Bir kardiyopleji hazırlasanıza. Hazır mı? Ha, tamam. Retrograd vereceğiz. Bir suçu mu? Ha. Bu açık. Şu koyalım. açık. Bunlar kapalı. O tamam. Gelsin retrograd. After placement of the valve sutures and before lowering the prosthesis into position, a final dose of retrograde cardioplegia is administered. This provides additional myocardial protection during the remaining ischemic period. It also helps flush any residual debris or microcalcific particles that may have entered the coronary circulation during annular debridement. Böyle bir sınav var. Asistanın arkadaşın test sınavı. Uzmanlık sınavı. Yok test sınavı. Tam da benim sevdiğim konu ascending aort diseksiyonları, ascending aort patolojilerinde serebral koruma. Abi Yöntemleri. zorlaman lazım onu. Ya söyledim bugün aradı. Neler konuşabileceğimi, neleri sevdiğimi söyledim ona. İyi yapmışsın. 2 dikiş kaldı değil mi? Bundan sonra Evet, 2 evet. dikiş evet tamam. Keselim bunları da. Değil mi? Şurasını bayağı bir aşağı kadar ineceğim bunda. Çok az kalacak. Tamam. Tamam. Tekrar olmaz. Hadi çıkarsan. Sen de onu yerleştir. Güzel. Tamam. Şimdi bunu da buradan çıkalım. Tekrar. Hocam plajı Evet evet alacağız. Retrograd alalım. Hazırsa kardiyopleji retrograd vereceğiz.
Hazır mı? Retrograd verebiliriz. Gidiyor mu? Elif keselim bunu. Hem retrogradı verdiğimiz zaman da koroner ostiumları, evet keselim. Bunu kes. Koroner ostiumlardan emin olabiliyoruz. Koroner ostiumları kapamadığını görüyoruz. Tamam, isterim. Tamam, çok iyi. Makas alacağım şimdi pensetle. Şunları kısaltayım. Aort kapama dikişi. Tamam. Diğer dikişim. Tekrar göster bana. Orayı sor. Pinecit. Aspiratör içine koysun. Isınsın abi. Evet, ısınalım. İşte bakın biraz Yo, üzeri kaplı ama sıkıntılı çıkaracak bir doku gibi durmuyor. Çok sert. Hissederek geçtiğim için ama sert olduğunu hissediyorum onu. Elif abla diğer dikiş hazırla. Evet. Diğer dikişi alalım Elif. İçeriye aspire edelim. Ben tek kaldım. Sıcak olun. Arkası. Akciğerleri elle ventile edelim. Hastayı biraz baş aşağı yapalım hafif. Before removing the cross clamp, meticulous airing of the heart is performed. The heart is gradually filled while the left atrial vent remains in place and the aortic root vent is used to evacuate residual air. During this process, the anesthesiologist applies manual lung inflation to facilitate displacement of air from the pulmonary veins and the left-sided cardiac chambers. I also perform a gentle manual manipulation of the heart to mobilize any remaining air bubbles and direct them toward the venting sites. Throughout the airing, the perfusionist progressively fills the heart, allowing complete expansion of the cardiac chambers while residual air is evacuated through the venting system. Tamam, devam.
Güzel. Kapalı. Bizden de açık. Geçelim. O kadar olsun. Çıkınca bulmazsın. Gelsin kardiyopleji. Geliyor değil mi retrograd? Tamam, güzel. Buna bir gelmiş. Ben de demiştim. Bak, buna basınca bu atlıyor. Bir defa basmadı. Evet. Ne kadar kaldı? Yarısı boşa gidiyor. Bağlayayım Tamam. mı? Evet, bağlayalım şimdi onu. Bağlayalım. Ben geçen gün fark ettim ya. Bakıyorum bu niye böyle? Ne kadar kaldı? Tamam. Tamam. Evet, karotislere basalım. Tamam. Aort kökü çekmeye başlasın. Çok az. Bir dakika hocam basamadım henüz. Evet. Evet basıyorum. Basıyoruz. Evet. Aort kökünü full arttır. Cross kalktı. Sol atrial de çeksin. Bırakıyorum. Penset alayım. Bırakalım karotisleri. Evet. Yok, bir süreye gerek yok. Boşaltalım hastayı. Boş çalışalım. Tamam. Keselim. At this stage, a small bleeding point is identified along the aortotomic closure line. We repaired the defect using a 4O propylene suture reinforced with Teflon pledgets. This provides additional support to the fragile aortic tissue and ensures a hemostatic closure. Karşılığında plajit alalım tekrar. Elde mi çekiyorlar, yüzde mi çekiyorlar? Her iki vent de güzel çekiyor değil mi? Tamam. Evet. Bakalım kalp başladı çalışmaya. Güzel. Akciğerler başlayabilir. Emeğinize sağlık, kolay gelsin. İn aşağıya. Ağırlık elini kabul ettik zaten. Bu çalışan tutsun zaten. Evet, neden böyle? Çünkü orada bir öyle giriyoruz banklara. Silsile Bunu açmıyorum o zaman. Basınç biraz yüksek. Evet. Şimdi bakalım atriumla ventrikülün uyumu nasıl? Güzel görünüyor. Eşit mi diye bakıyorum. Blok var mı diye. Yok. Aynen. Akciğerler tam çalışsın. Kafamı da açıyorum. Tamam, güzel. Bu kasılması falan güzel. Yok, evet güzel kasılıyor. Evet, aynen. Şey yok yani. Blok falan. Hı hı. Aort kökü oldukça güçlü çeksin. Sol atrium o kadar çekmeyebilir ama bunu çektirelim. Geleni de verelim. Paste elini alalım. As in all valve procedures and in selected other cardiac operations, temporary epicardial pacing wires are placed as a precaution
against postoperative rhythm disturbances. Çek. Biraz daha. In this patient, two epicardial pacing wires are attached to the right ventricle. Çekebilirsin. Tamam. Because the native rhythm appears slower than the desired, following reperfusion, we elect to initiate temporary pacing. The pacing rate is gradually increased to provide adequate heart rate and hemodynamic support. Daha Evet. Daha iyi olur. Evet Yusuf, hadi doldurmaya başlayalım. Sol atriyal alalım. Çekebilirsin kanülü. Sol atrial çıktı. Hasta edebiliriz. Tamam, keselim. Once satisfactory rhythm and cardiac function are established, we begin weaning from cardiopulmonary bypass. Aort kökü durdu. Öyle kal. Ben Aort kökü çıktı. Gelelim. Tamam. Venöz alıyoruz. Evet. Venöz dışarıda. Geleni verebilirsin. aklımdayken. Ben hazırım. Evet, evet. Tamam. Tansiyonunuz nasıl? Gayet iyi, noktalarda bir küçük. Yok, aorta almak için kaç şu an? Biraz bekle. Before aortic decannulation, we wait until the systolic blood pressure is approximately 100 millimeters of mercury. Close communication with the anesthesia team allows careful blood pressure control. Avoiding premature decannulation helps reduce the risk of injury to the aortic wall and potential aortic dissection. Burada bir çeyrek olduğu geçti arkadaşlar. Tamam. Dış aspiratör. Pompa aspiratörleri kapansın. Ben seçsem. Son bir şöyle bir bakalım. Pıhtımız güzel şu an. Tamir ettiğimiz yer burası. Onda bir sıkıntı gözükmüyor. Gayet iyi. Tamam. Evet. Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Eline sağlık. Ana doktorun sana selamı varmış. 1 year after surgery, our patient sent us a message from her hometown, Trabzon, through her son. Sen ne diyorsun hocana? She told us that she was doing very well, had regained her strength and energy, and had returned to her normal life. Bundan önce neydi şikayet? Hearing such news is one of the most rewarding aspects of our profession. Ne dedin? Hiç ayağa kalkamıyordun, yemek yiyemiyordun. Hiç yemek yemedim, şimdiki yiyor. İyisin. İyiyim.